Eski Türkler, Türkistan'ın geniş bozkırlarında tarih boyunca özgün bir kültür ve yaşam biçimi geliştirmiş, sosyal düzenleriyle dünya tarihine yön veren bir halk olmuştur. Konar göçer yaşam tarzıyla özdeşleşen bu halk, doğayla uyum içinde güçlü bir sosyal yapı ve zengin bir kültürel miras oluşturmuştur. Eski Türklerin yaşamını anlamak, onların dünyaya bakışını, inançlarını ve toplumsal düzenlerini keşfetmek anlamına gelir. Eski Türklerin yaşamı, bozkırların sert iklim koşullarıyla şekillenmişti. Konar göçer bir yaşam sürdükleri için hayvancılık temel ekonomik faaliyetleri arasında yer alıyordu. Koyun, at ve keçi gibi hayvanlar hem beslenme hem de ticaret için önemliydi. Konar göçer yaşam, doğayla uyum içinde bir hayatı gerektiriyordu. Türkler, hayvanlarının ihtiyaçlarına göre iki yerleşim yeri arasında mevsimsel göçler yapar, yazın yaylalarda, kışın ise daha sıcak vadilerde konaklarlardı. Bu hareketlilik, onların doğayı dikkatle gözlemleme yeteneğini geliştirmiş ve bozkırın zorlu koşullarına uyum sağlamalarını mümkün kılmıştı. Eski Türklerin yaşam alanları taşınabilir ve pratik olan çadırlardı. Yurt adı verilen bu çadırlar hem soğuk hem de sıcak hava koşullarına dayanıklı olacak şekilde keçe ve ahşap malzemelerle inşa edilirdi. Yurtlar sadece barınma değil, aynı zamanda toplumsal yaşamın merkeziydi. Her aile bireyi yurt içinde belirli bir düzene göre hareket ederdi. Yerleşim düzeninde topluluklar genellikle akrabalık bağlarına dayalı olarak organize olmuştu. Oba adı verilen küçük topluluklar bir araya gelerek boylar ise birleşerek büyük konfederasyonları oluştururdu. Bu hiyerarşik yapı, Türklerin sosyal dayanışmasını güçlendirmiştir. Eski Türk toplumunda sosyal yapı eşitlikçi bir düzene dayanıyordu. Kadınlar toplumun aktif bir parçasıydı ve erkeklerle birlikte sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta önemli roller üstleniyordu. Türk kadınları sadece aile içinde değil, savaş ve yönetim alanlarında da etkin bir şekilde yer alıyordu. Hatta bazı durumlarda kağanların eşleri olan hatunlar, devlet yönetiminde söz sahibiydi. Türklerin yaşamında inanç sistemi büyük bir yer tutuyordu. Gök Tanrı inancı onların dünyaya bakışını şekillendirmiştir. Gök Tanrı, evrenin ve insanın düzenini sağlayan kutsal bir güç olarak kabul edilirdi. Bunun yanında doğadaki her varlığın bir ruhu olduğuna inanılırdı. Su iyesi, dağ iyesi gibi doğa ruhları Türk mitolojisinde önemli bir yer tutardı. Türklerin inanç sisteminde kut kavramı büyük önem taşırdı. Kut, hükümdara Gök Tanrı tarafından verilen bir yönetme yetkisi olarak kabul edilirdi. Bu, hükümdarların otoritesine dini bir meşruiyet kazandırıyordu. Eski Türkler savaşçı bir toplum olarak tanınırdı. Konar göçer yaşam tarzı onları güçlü ve dayanıklı savaşçılar haline getirmişti. Okçuluk, kılıç kullanımı ve at üzerinde savaşma yetenekleri, Türkleri o dönemin en etkili askeri güçlerinden biri yapmıştır. At, Türklerin günlük hayatında ve savaş stratejilerinde merkezi bir rol oynuyordu. At, Türk'ün kanadıdır sözü, bu ilişkinin derinliğini ifade eder. Atlar sadece ulaşım aracı değil, aynı zamanda savaşta hız ve çeviklik sağlayan vazgeçilmez bir unsurdu. Eski Türkler sanatta da özgün bir miras bırakmıştır. Özellikle halı ve kilim dokumacılığı, Türklerin konar göçer yaşam tarzını ve estetik anlayışını yansıtan önemli bir sanat dalıydı. Ayrıca mezar taşlarına işlenen balbal figürleri, Türklerin ölüm ve ölümsüzlük anlayışını ifade eden önemli kültürel eserlerdir. Sözlü edebiyat, Türk kültüründe büyük bir öneme sahipti. Destanlar, kahramanlık hikayeleri ve atasözleri,
Türklerin tarihini ve değerlerini nesilden nesile aktarmanın bir yolu olmuştur. Dede Korkut hikayeleri ve Ergenekon destanı, Türk edebiyatının temel taşlarıdır. Eski Türkler, konar göçer yaşam sürmelerine rağmen ticarette de önemli bir rol oynamışlardır. İpek Yolu, Türk topluluklarının ticari ve kültürel etkileşimde bulunduğu önemli bir güzergahtı. Türkler, hayvansal ürünler, deri, yün ve dokumalarını bu yol aracılığıyla diğer toplumlara ulaştırmıştır. Türklerin sosyal yaşamında hukuk ve adalet anlayışı oldukça gelişmişti. Töre, toplumun temel yasalarını oluşturan bir sistemdi. Töre, adaletin sağlanmasında ve toplumsal düzenin korunmasında önemli bir rol oynuyordu. Töreye uygun bir şekilde hareket etmek, bireylerin hem toplum içindeki saygınlığını artırır hem de birliğin devamını sağlardı. Eski Türkler, doğanın zorlu koşullarına rağmen güçlü bir sosyal düzen ve kültürel miras oluşturmuşlardır. Onların yaşam tarzı sadece bir hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda doğayla uyumlu bir yaşamın, sosyal dayanışmanın ve kültürel zenginliğin bir örneğidir. Bugün dahi eski Türklerin izleri, sanat, edebiyat, inanç ve toplumsal değerlerimizde yaşamaya devam etmektedir.